Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sınıf güncellemeleri hakkında konuşacağız. Dün paylaştılar sınıf güncellemeleri hakkında bir şeyler. Genel sezon 3'te gelecek güncellemelerden de bahsettiler. Şimdi bu sezon en çok sorulan sorulardan birini sizlere cevaplayacağım. En çok sorulan soru, abi ben sezon 3'te hangi karakter oynayayım? Sezon 3'te hangi karakter daha güçlü? Sezon 3'te işte hangisi daha güzel olur diye sorular geliyordu. Bu soruyu bu videoda cevaplayacağım sizlere. Dün canlı yayın yaptık. Canlı yayında bu gelen sınıf güncellemelerine hep beraber canlı yayında baktık, yorumladık, tartıştık. Hangisi iyi, hangisi kötü? Hepsini detaylı bir şekilde konuştuk arkadaşlar. Bunun videosunu şu sol tarafa bırakırım. Siz oradan bakabilirsiniz. Sağ taraf mı oluyor? Sağ. İşte sağ yukarı işte size göre. Neyse. Oradan izleyebilir, daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ben sizlere sadece özetleyeceğim arkadaşlar ve video sonunda hangi karakteri oynamanız gerekir veya hangi karakterler güçlü olur onu sizlere söyleyeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yeni itemler var. Arkadaşlar bu yeni itemler tamamen temel yetenekleri kullanan karakterler için. İşte 3 saniye boyunca işaretliyor ve %100 ila %200 arasında daha fazla hasar veriyor. Dediğim gibi ben size özetleyeceğim burayı. Bu linkini de aşağıya bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz rahatça. Ekstradan maksimum kaynağın %50 veya üzerine kullanıldığında temel beceri %40 ila %80 hasar veriyor. Temel yetenek kullanan karakterler için burası güzel itemler. O şekilde söyleyeyim sizlere. Ekstradan yeni bir item 0.75 ila 1.25 arası zırh oranı kazanın. Ancak kaç için bekleme süresi %100 artarmış arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama yetenek ile kaçan bir karakter olursa bu item belki kullanılabilir. Bunu söyleyeyim. Sonra ekstradan item güncellemeleri. Yıldızsız gökyüzü yüzüğü. Arkadaşlar bu yüzük geçen sezon pek kullanılmadı. Bunu çoğu kişi biliyor zaten. Bu sezon bu yüzüğü bayağı geliştirmişler. Bayağı güzel olmuş. Güzel yüzük olmuş. Önceki özelliği temel beceri kullanmak. Temel becerinizi kaynak maliyetini %40'a kadar %12 azaltır. Temel olmayan beceri kullandığında sıfırlanır diyor. Yeni özelliği ise kaynakları harcamak kaynak maliyetini azaltır ve hasarınızı 3 saniye boyunca %10 ila %40 arttırır. Hani gerçekten iyi bir buff gelmiş bu yüzüğe, bunu söyleyebiliriz. Ekstradan hasar bonusu 5 saniyede bir kullanım süresi varmış. Bunu da söylemişler. Ekstradan Selin erimiş kalbi. Arkadaşlar bu kolye geçen sezon büyücüde kullanıldı biliyorsunuz. Aslında genel olarak karakterde kullanıldı da en çok büyücüde kullanıldı. Kolyenin amacını çoğu kişi biliyordur ama ben size tekrardan hatırlatayım. Mananızdan gidiyordu arkadaşlar. Şöyle diyeyim, mob size vurduğu zaman canınız değil mananızdan gidiyordu bu kolye sayesinde. Artık bunu değiştirmişler. Önceden işte %3 kaynak boşaltıyorken şimdi %2 kaynak üretirmiş arkadaşlar. Artık hani o özelliği tamamen kaybetmişler. Bunu söyleyebilirim. Çünkü yaşamın %1 karşılığında kaynak üretiyoruz şimdi. Önceden yaşamın %1 karşılığında kaynak boşaltıyorduk. Bunu değiştirmişler. O özellik tamamen gitmiş. Bu özelliği getirmişler. Haberiniz olsun. Ama demişler ki biz bu yüzüğü çok öldürdük. Buna ekstra bir şeyler ekleyelim. Tüm istatistikler normal değerinin 2 katına çıkartılmış. Ve çekirdek beceri hasarı vardı eskiden kolyede. Onu değiştirip hareket hızı getirmişler. Ekstradan sağlıklıyken hasar normal değerinin 3 katına çıkmış. Yani canınız fullken veya canınız %75'in üzerindeyken 3 katı hasar vereceksiniz arkadaşlar. Yani buradan almışlar, buraya vermişler. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Aşırı güç. Aşırı güç artık hani %1 başına %2 yerine +1 hasar kazanıyor. Burada hasar kazanıyor. Aşırı güç hasarını burada biraz bufflamışlar. Bunu söyleyeyim. Ama tabii aşırı güç hasarı barbar için bayağı iyi diyeceksiniz ama
Şimdi Barbar'da tabii ki de Hota build'i nerf yedi arkadaşlar. Bunu ben önceki videolarımda söyledim. Ve o şekilde de oldu. Burada pasiflerden biri aşırı güç hasarı seviye başına 15'ten %8'e düşürüldü. Hani burada Barbar'a aşırı güç tarafında gerçekten yarı yarıya bir düşme oranları var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Haberiniz olsun bu konuda. Hota build'i oynayanlar veya Hota build'i yapan arkadaşlar için üzücü bir durum, bunu söyleyebilirim. Şimdi Barbar için hangi build'i oynayabilirsiniz? Barbar için bu ileriye doğru atılma build'i vardı ya, düşmanı ileriye doğru götürüyordun. Onunla zincir build'ini ve ekstradan kanama build'i kullanabilirsiniz. O yeteneklere buff gelmiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim Barbar için. Kısaca bunu söyleyebilirim. Ekstra söyleyecek bir şey yok zaten Barbar'da. Druid. Druid'e gerçekten büyük güncelleme geldi diye düşünüyorum. Bu sezon Druid'ciler bayağı mutlu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Şimşek Fırtınası ilave bir vuruş daha kazanır ve bunu %20 ila özür dilerim %10 ila %20 daha fazla hasar verir. 2 kez çarpmasına neden olur. Arkadaşlar şimdi yeni gelen robotla beraber, robotumuzun ismi Kal bu arada. O robotla beraber bazı şeyleri stacklediğimiz zaman sürekli yıldırım çakacak. Yıldırım oluşacak sürekli. Hani öyle bir build var. Yani çıkacak, görürsünüz zaten. Ekstradan Kuduz. Arkadaşlar Kuduz'un bekleme süresi azaltılmış. Ve bu da demek oluyor ki ekstradan can çalma build'i de yapılabilir. İki build seçeneği var zaten. Kuduz ile Şimşek Fırtınası build'i yapabilirsiniz. Ve bayağı şeylere güncelleme gelmiş arkadaşlar. Burada da bayağı şeyleri yükseltmişler. Haberiniz olsun. O yüzden Druid bayağı OP. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Büyücü geldik Necromancer'a. Arkadaşlar Necromancer evlatlık gibi bir şey. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ama tabii ki de bazı şeyleri düzeltmiş. Ya düzeltmek değil de bazı şeyleri bufflamışlar. Bunu söyleyebilirim. Kemik build'i bufflanmış arkadaşlar. Bu işte Bone Spirit ayrıca 18 yöne, özür dilerim, her yöne 18 adet kemik parçası fırlatır. %200 ila 400 adet daha fazla hasar verir ve 6 öz üretir. Kemik build'i gerçekten bayağı OP olmuş. Bu sezon bol bol kemik build'i görürüz. Bunu söyleyeyim sizlere. Ekstradan minyonlara da güncelleme gelmiş. Bu minyonlarda işte golemlere, ondan sonra yanımızda duran şeyler var ya, hayalet diye büyücüye, onlara falan buff gelmiş arkadaşlar. Minyon build'i de yapılabilir. Bak mesela şu tarikat lideri, minyonlarınız aktif olduğunda her minyon türü için %15 daha fazla hasar verir. Yenisi ise minyonlar sahip oldukları her %20 saldırı bonusu için %10 arttırılmış hasar veriyor. Yani saldırı hızı kasıp hasarınızı yükseltebilirsiniz. Minyonlar için söylüyorum bunu. Yani ekstradan bu Golem'e ek bonus %25 sağlıktan %25 hasara değiştirilmiş. Hani biraz daha minyonlara da güncelleme vermişler. Haydut. Arkadaşlar Haydut bu sezon mük. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben zaten bu sezon ilk Haydut'la başlayacağım. Rogue'la oynayacağım. Bunu çoğu kişi biliyor zaten. Rogue oynayacaksanız okçu build'i arkadaşlar. Bu sezon okçu build'i. Twisted Blade'i biraz nerf gelmiş. Onu söyleyeyim sizlere. Ondan sonra ekstra paso okçu build'i ve aşılama yetenekleri, onlara bayağı buff gelmiş ve zaten güncellemede en uzun güncelleme olan Rogue'da arkadaşlar. Çoğu itemlere, ondan sonra siz söyleyin pasiflere, ondan sonra işte aşılama yeteneklerine paso buff gelmiş. Bayağı mük olmuş. Yani bu sezon okçu build'i Rogue oynanır. Kesinlikle oynanır. Haberiniz olsun. Ekstradan büyücü. Arkadaşlar büyücüde bu sezon alev build'i mük. Özellikle meteor build'i. Şu yeni kasla beraber meteor build'ini gerçekten ön plana çıkarmışlar. Burada diyor ki işte meteor
Bu kaskı taktıktan sonra ekstradan 3 bu ilavede 1 burada yazıyor. 4 meteor düşürebilirsiniz. Ekstra bu robotla, pasiflerle vesaireyle yaklaşık 13-14 tane meteor düşürebiliyorsunuz. Aynı bu yukarıda Druid'in Yıldırım build'i gibi aynı o şekilde meteor düşürebileceksiniz. O yüzden bu sezon büyücüde bayağı OP. Ekstradan buz bıçaklarına da buff gelmiş arkadaşlar. Onu da unutmamak lazım. Bunu da ekstradan bu build'e eklerseniz bayağı güzel hasarlar çıkarırsınız. Yıldırım topu arkadaşlar, yıldırım topu tamamen öldürmemişler, bunu söyleyeyim. Hani nerf gelecek demiştim. Gelmiş ama şöyle yapmışlar. Yıldırım topu saldırı hızıyla birlikte saldırı oranı %25'e kadar artar diyor. Yani saldırı hızı kasarsanız yıldırım topu da %25 daha fazla hasar verecek arkadaşlar. Bunu böyle yapmışlar. Hani saldırı hızı build ile beraber yıldırım topu oynanabilir mi? Oynanabilir ama bir meteor build'i kadar verim alamazsınız. Bunu söyleyeyim sizlere. Ekstradan en çok sevindiğim güncellemelerden biri öğe gücü. Arkadaşlar öğe gücü şöyle diyeyim sizlere. Eskiden kabus zindanlarına girdiğimiz zaman 90 tier üstü kabus zindanlara girdiğimiz zaman yani öğe gücü itemi işte 800 ila 925 arası düşerdi. Artık direkt 925 öğe gücü düşecek. Veya 125. level kabus zindanına girdiğiniz zaman oradaki kestiğimiz moblardan önceden 845 ila 925 öğe gücü düşüyordu. Şimdi 910 ila 925 öğe gücü düşecek. Yani artık itemler konusunda, öğe gücü konusunda her yerden temin edebileceğiz. Bu yönden iyi. Hani en azından bir uğraşımız olur. Niye? Örnek veriyorum, eldivenimiz yok. Abi ben bunu nereden düşünürüm? İşte kabus zindanı 90. kademe üstü gireyim. Oradan ben bir eldiveni düşüreyim dersiniz. Yani bir çabanız olur. Yapabileceğiniz yer olur. Ekstra bir güncelleme zaten hata düzeltmeleri vesaire var. Önemli olarak söyleyeceğim zaten Hell Tight 55 dakika olacak. Onların hepsini söyledim sizlere. WASD zaten onu da söyledim. Ekstradan kabus zindanları damıt 3 damıtılmış korku kazandıracak. Bu damıtılmış korku buz boss'una girerken kullanıyoruz biliyorsunuz. Hani bunu da bu şekilde söyleyeyim. Yani ondan sonra bir de PlayStation için altın ticaretinde onu da kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Yani ekstra önemli bir şey yani illaki var. Ben bu sitenin linkini aşağıya bırakayım. Videoyu da fazla uzatmayayım. Sizin de sıkılmasın canınız. Dünya bosslarında işte düşen eşya gücünün artan sınırı ayarlanmış. Mesela buradaki sınır yükseltilmiş. Yani ekstra onlar gelmiş arkadaşlar. Oyunun sonu etkinlikleri. Bunlar da ekstra getirmişler. Videomuz bu kadardı. Hani şimdi asıl soruya gelelim. Sezon 3'te hangi karakter oynamalıyım? Arkadaşlar sezon 3'te Druid, Büyücü, Rogue, Haydut. Bu üçünden birini oynayabilirsiniz. Hani ben biraz daha görsel efeği, biraz daha işte nasıl diyeyim alan hasarına önem gösteriyorum derseniz Büyücü oynayabilirsiniz. Dediğim gibi yaklaşık 13-14 tane meteor yağdırabilirsiniz. Ya da işte ben biraz daha alan hasarı vereyim böyle üf ortalığı yıkayım dağıtayım derseniz Druid oynayabilirsiniz. Ya da ben uzakta durayım. Alayım okumu, alayım yayımı elime, oku ondan sonra uzaktan pat 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 yok edeyim derseniz de Rogue oynayabilirsiniz. Hani haberiniz olsun bu şekilde söyleyeyim. Hani bu üç karakteri rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama en çok ben hangisini açayım derseniz hani biraz daha zevkli bir oyun oynamak istiyorum. Hangisini öneririm derseniz de büyücü oynayabilirsiniz. Büyücü zevklidir arkadaşlar. Büyücüyü tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dün canlı yayın yaptık. O canlı yayının işte kartını bırakırım. İşte video sonunda da video linkini bırakırım. Oradan rahatça izleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde hepsini konuştuk zaten. Detaylı bir şekilde de dinlemek isterseniz de o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.